Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu market kırılımı olacak. Market kırılımı dediğimiz hem dipten hem de tepeden düşerken ölçüm yaptığımız ve aynı zamanda bu ölçümlerin iki yönlü değerlendireceğiz. Fakat şunu dikkate almanız gerekiyor. Market kırılımı geç işleme sokan bir işlem alma yöntemlerimizden. Nedir bu geç işleme sokan derken? O bölgenin tekrar test edilmesini beklemek ve sağlıklı bir bölge olması anlamında değerlidir. Şimdi market kırılımını şu şekilde ifade edelim. Nedir bu market? Herhangi bir işlem coin yükseliyor ve şu son yükselişe sebep olan tepenin yukarıdan aşağıya doğru kırılması bir market kırılımıdır bu bölgede. Daha sonra bir coin aşağı doğru düşüyor. Burada son düşüşe sebep olan işte tepenin bura olduğunu düşünürsek coin kendisini toparlayarak bu bölgeyi kırıp işte bu bölgede de market kırılımını gerçekleştiriyor. Yani yükselişte son itki hareketine yani yükselişe sebep olan dibin kaybedilmesi yukarıdan aşağıya bir market kırılımı, aşağıya doğru düşerken bir coin son dibe sebep olan yani son dibe sebep olan tepenin aşılması market kırılımı diye ifade edeceğiz. Şimdi gelelim grafikler üzerinde bundan bahsedelim. Geç işlem alıyoruz. Bakın geç işlemden kastım nedir? O bölgeyi beklemek isteyen. İşte bunu her zaman diliminde yapabilirsiniz. 15 dakikalık bir zaman diliminde yaparsanız kâr marjını ona göre tutarsınız. Bir saatte, 4 saatte yani 15 dakikada %2, %5'lere razı olmak gerekir. İşte 4 saatlik zaman diliminde %10'lara daha fazlasına veya günlük zaman dilimlerinde %30, %40 kâr marjlarını güdebilirsiniz. Geç işlem aldırır. Bunu unutmayalım. Geç işleme girmenizi ama daha sağlıklı bir bölgeden işlem almanızı sağlayacaktır. Şimdi burada önümde Ethereum grafiği var. Bakıyorum belli bir zaman aralığında Ethereum sürekli düşük dipler yaparak gelmiş arkadaşlar. Şurada görüldüğü gibi bir düşük dip, bir düşük dip, bir düşük dip şeklinde devam ediyor. Daha sonra en sonki bakın diplere geldikten sonra grafik bir yukarı hareket. Bu bir kırılım değildir. Kırılım için şu bölgenin yani şuraların aşılması gerekir. Buradan geldikten sonra coin hareketlerini burada takılıyor. Düşecek izlenimi veriyor ama şu mumla sağlam bir hacimle kırıyor burayı. Şimdi bizim işlem alma stratejilerimizden bahsedecek olursak burada ne yapmamız lazım orayı konuşalım. Şimdi benim için önemli bölgelerden birisi 4 saatlik zaman diliminde şu mum bir market kırılımıdır. Yani şu bölge artık takipte olmamız gereken bölgelerden birisi. Daha önce bakın burası bir destekmiş. Kırılınca direnç noktası olduğu için burası önemli bir direnç bölgesi. Bunun tekrar grafiği takibe aldığımızda bir yüksek tepeyi daha kırıyor bu bölgede. Burası da önemli bölgelerden birisidir. Bakın şu bölge. Grafik tekrar bu bölgelere veya bu bölgelere test ettiği zaman yani son düşüşe sebep olan tepenin daha doğrusu buradaki tepenin aşılması, bu grafiğin burada oyalanıp tekrar buraya retest hareketi yapması ve şuradaki likidasyonları toplaması işlem için güzel bir noktadır. Toplama noktasıdır. Yani bu bölgeden alınır, bu bölgelere kadar da sarkabilir. Buralardan işlem yukarı yönlü değerlendirilebilir. Market kırılımı bizim için geç işleme sokuyor dedik. Bakın burada işlemi aldıktan sonra grafik güzel bir yükseliş sergiliyor ama şu bölge test edilmiyor. Bu test edilmeyen bölgeye biz yeşil bir çizgi bırakıyorum. Yani diyorum ki bu artık bizim için zamanı geldiğinde buralara test etmesi gerekiyor diyeceğiz. Bu işlemi takip ederken bu bölgelerden kar marjlarınızı bakın güzel bir yükselişte 4000-5000 dolarlara kadar 4900 dolarlara kadar yükselişten sonra bu bölgenin içine girdiği gibi tekrar buradan hareketleniyor. Bakın önemli bir bölge olduğunu söylemiştik. Neden? Çünkü bizim için burası test edilmemişti daha önce. Uzun bir sürede bekletilmiş. Mesela buradan işlem almayan birisi, alamayan birisi, burayı bekleyen birisi artık zamanında buradan işleminde girmiş olsa kar içinde duruyordur. Yani %33 kalkmış görünüyor. İyi bir kar bence. Şimdi market kırılımı dediğim gibi tekrar son düşüşe sebep olan tepenin aşılmasıdır. Burada bir tepe vardı, aşıldı, kırılımı geldi, yükseldi. Daha sonraki tepenin oraya bir retest hareketiyle hareketi tamamlandı. Tabii bu şu demek değil ki illa bu bölgeyi bekleyeceğiz.
Buralardaki oluşan yapılardan da diğer ders konularını gördükçe işleme girmeyi, işleme dahil olmayı konuşabileceğiz. Şimdi yukarıdan da bir anlatalım market kırılımının aşağıya doğru düşüşünü. Tabii bunun yükselişlerin nereye kadar süreceğini de diğer ders konularında ölçüm aletleriyle buraları ölçeceğiz. Karımızı nerede maksimum realize edeceğiz onlara bakacağız. Şimdi buraya gelelim. Aynı şeyi yukarı bölge içinde anlatabiliriz. Coin yükselişini tamamlıyor. Yani geliyor yükselişte hala trendi devam ediyor yükseliş trendi. Şimdi bizim burada bir hemen dikkatimizi çeken bir bölge var. Şu bölgelerden tekrar sürekli kendini yukarı ittiğini görüyoruz. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Neydi? Yükselirken de bakın buradaki hareketimizin neticesinde şuradan itiyor kendini aşağı bir hareket yukarı şeklinde devam ediyor. Şu bölgeyi kendisine bir range alanı olarak tutmuş görünüyor. Burada ne yapacağız? Derdimiz neydi? Bizim son yükselişe sebep olan dibimizin kırılması bir market kırılımı oluyordu. Tabii ki bu demek değil ki işleme giriş yöntemlerinde hemen market kırılımı yaşandı. Yukarılarda iş biraz daha değişiyor aşağıya göre. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Bunu ne yapacağım? Hemen gösterelim. Geleceğim artık bu bizim için önemli noktalardan birisi olan bölgeyi belirleyeceğiz. Şu bölgeden yukarıya hareketlenmiş. Tekrar buranın likidasyonunu almışlar. Bakın şu bölgenin. Şu tepenin likidasyonu alınmış. Aşağı düşmüş. Tekrar buraya bir test hareketi aşağıya. Tekrar bir test aşağı şeklinde gitmiş. Bizim için iki tane önemli bölge var. Peki bu bölgeyi belirledikten sonra sağlam bir şekilde 4 saatlik zaman diliminde bakıyoruz bakın. Şurada market kırılımı gerçekleşiyor. Bu önceki dipler şuralar. Burada net bir şekilde kırılıyor bakın. Sonra şuna yapmamız gerekecek üst bölgelerde. Şimdi burası bizim için önemliydi şu bölge. Neden? Bir üst tarafı şurası yani. Daha doğrusu burayı bir kutu haline getirebilirsiniz. Buradaki fitiller ile buradaki bölgeyi bir destek noktası olarak düşünüp yeşildeyim şu an. Neden yeşildeyim? Çünkü buradan kendisini sürekli yukarıya atmış. Şimdi yukarıda işler biraz daha değişik oluyor aşağılara göre. Yani yukarı yükseliş hareketinin işleme giriş yöntemiyle düşüş hareketinin işleme giriş yöntemi biraz farklı. Daha sağlıklı olanını anlatacağım. Bu bölge kırılıyor. Burası bakın tam anlamıyla şurada bu bölgelerin tamamen kırılıp aşağı grafiğin düştüğünü görüyoruz. Tabii ki bu bölgelere tekrar vites yapınca short pozisyonuna girmekten ziyade ben şöyle bir yöntem uyguluyorum üst tarafta. Likiditesi alınmış bir tepe olması şartı ile bakın burada likidasyonu alınmış bir tepe var şu hareketle. Bunun içinde range alanı oluşturmuş durumda şuraya çekerse. Yani şu tepenin olduğu yer bizim için direnç bölgesi. Ne yapacağım? Buraya bir kanal çiziyorum. Likidasyonu alınmış tepeden itibaren yani şu fitilinden kırılım gelen dipte çekiyoruz. Bunun orta bandından veya orta üst bandından işlemi kovalayacağız. Short için bu bölgelere gelmiş. Üstüne doğru bir hareket atmış. Altına inmiş artık şu bölgeden short pozisyonunu değerlendirebiliriz. Aynı zamanda daha sonra buraya kırıp retest yaptığı bölgelerden de bu işlem tekrar aşağılarda bakın. Şu kırılım yapan bölgenin altına sarkıp tekrar retest hareketini gerçekleştiriyor. Buralar aşılmadığı sürece düşüş pozisyonu devam edecektir. Bizim için sağlıklı bir short pozisyonu bu bölgelerden ve bu bölgelerden değerlendirilebilir. Artık destek olan bölge kaybedilmiş, kırılmış, likidasyon temizliği yapılmış üste doğru hareketlerle ve artık burası bir direnç bölgesi bizim için de önemli noktalardan birisi şu ikisini test ettiği zaman short pozisyonuna girmek olacaktır ki gördüğünüz üzere aşağıdaki ilk kırılımın geldiği bölgelere retest hareketi ne oldu? Gerçekleşmiş oldu. Zamanında tekrar bura test edilecektir. Burayı da şu şekilde market yapısını range alanını oluşturursanız alıcılı bir bölge olarak da yeşil bandla işaretlerseniz zamanı geldiğinde bu bölgelere kadar düşüşünü takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan kalkıyor, tekrar test hareketini yapıyor. Buradan da long pozisyonunu kovalayabilirsiniz.
bu 4 saatlik zaman dilimlerindeki kar marjlarının daha yüksek olmasını ve daha yüksek olacağını düşünmemiz gerekiyor. Bu bölge önemli bir bölge. Buralara tekrar gelip likidasyon temizliği yapıp da kalkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Tam da bir direnç bölgesinde şu an Ethereum fiyatlanıyor diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Düşerken de yükselirken de bir daha tekrar edelim. Yükselirken son düşüşe sebep olan tepenin aşılması bir market kırılımıdır. Oraya retest hareketiyle işleme girilebilir diyoruz şu bölgede. Veya bu bölgeyi zaman beklemek gerekir. Aşağı gelmedi, yukarı hareketini tamamladı ama bir zaman sonra geldi. Ne kadar bir zaman sonra geldi? Bu kırılan bölge tekrar 273 gün sonra ne oldu? Test edilmiş oldu ve kalkış hareketi başlamış gibi görünüyor. Şimdi buradaki bir sonraki üst tepenin kırılımıyla beraber yani son düşüşe şöyle uzun zamanda bakınca bu tepe önemli bir tepe. Buradan kırılımıyla retest hareketinde long pozisyonunu ya da buradan toplama hareketini şu bölgeden veya bu bölgeden yapabiliriz. Bu yükselişini tamamlıyor. Burada bir oyalanma süreci var. Şurada marketi üst tarafta market kırılımı geliyor. Bir tepeden biraz daha yüksek fitilli bir tepelerle likidasyon temizliği yapılan bölgede artık pozisyonu biz short yönlü, düşüş yönlü çünkü kırılım geldi. Bakın burada tarih olarak 23 Eylül'de gelen kırılım düşüşünü şurada başlattı. Yani 8 Ekim'de orada da bir yukarı hareketlenmeyle buralardan short açanların kırılımlarla short açanları bir tokatlama hareketiyle bitirdiler aşağı doğru. Vites hareketleriyle düşüşü gerçekleşmiş oldu. Yani buradaki hareketin bitme zamanı tam olarak bu yükselişine geçtiği bölgeden 115 gün sürdüğünü görmüş oluyoruz. Bu 4 saatlik bir zaman diliminde tabii bu anlattıklarımı kısa zaman dilimlerinde 15 dakikada 1 saatte kar marjlarını düşük tutarak değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki dersimiz trend kırılımı olacak. O videoda o ders anlatımında görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.